Canlı yayının bir kuralı vardır. Ne olursa olsun şov devam etmelidir. Peki ya o ne olursa olsun dediğiniz şey, stüdyonuza davet ettiğiniz şeytanın ta kendisi ise, 1977 Cadılar Bayramı'nda bir talk show sunucusu reytingler için her şeyi riske attı ve tüm Amerika'nın önünde cehennemin kapılarını araladı. Bu, o gecenin daha önce hiç yayınlanmayan lanetli kasetinin hikayesi. Late Night with the Devil'da sonunda ne oldu? Filmimiz, 1970'lerin kaotik Amerika'sını anlatan bir belgesel girişiyle açılıyor. Siyasi çalkantılar, toplumsal huzursuzluk ve yükselişte olan satanik kültler. İşte böyle bir dönemde, 1971'de Jack Delroy adında karizmatik bir sunucunun sunduğu Night Owls, Gece Kuşları adlı talk show başlar. Jack'in tek bir hedefi vardır, gecelerin kralı olan Johnny Carson'ı reytinglerde geçmek. Jack'in en büyük destekçisi, sahne sanatçısı olan eşi Madeline'dir. İkili, ülkenin sevilen çiftidir. Ancak bu pırıltılı hayatın arkasında karanlık bir söylenti dolaşır. Jack'in, The Grove adında Kaliforniya ormanlarında zengin ve güçlü adamların katıldığı gizemli bir kulübün üyesi olduğudur. Bu kulüpte yapılan pagan ritüellerinin üyelerinin kariyerlerini zirveye taşıdığı ya da bitirdiği fısıldanır. Night Owls 4. sezonuna geldiğinde Jack çok popülerdir, ancak Carson'ı bir türlü geçemez. Ve tam o sırada trajedi yaşanır. Jack'in hiç sigara içmeyen karısı Madeline'e 4. evre akciğer kanseri teşhisi konur. Madeline, ölmeden kısa bir süre önce Jack'in programına son bir kez çıkar. Bu duygusal bölüm Night Owls tarihinin en yüksek reytingini alır. Ama yine de Johnny Carson'ın 1 puan gerisinde kalır. Madeline'in ölümünden 2 hafta sonra Jack, derin bir depresyona girer ve ortadan kaybolur. Döndüğünde ise eski ışıltısını kaybetmiştir ve reytingler çakılır. Çaresiz kalan Jack, 1977 yılının Cadılar Bayramı gecesi için her şeyi değiştirecek özel bir bölüm planlar. Tamamen okült ve paranormal olaylara adanmış bir yayın. Film, işte o gecenin stüdyo kayıtları ve daha önce yayınlanmamış kamera arkası görüntüleri olarak başlar. Jack, canlı yayına klasik esprileriyle girer. Gece kuşlarının daimi ikinci adamı sevimli Gus'tur. Jack ilk konuğunu takdim eder. Medyum Christo. Christo, stüdyoda ruhlarla iletişim kurabildiğini iddia eder. Önce Patterson adını duyar. Seyircilerden Barry adlı bir adam, aslında Patterman diye düzeltir. Karımın kızlık soyadı. Christo hemen atılır, karınızın ruhu burada der. Barry ise, ama karım yaşıyor, 5 yıl önce komşumla kaçtı deyince stüdyo kahkahalara boğulur. Christo'nun ilk denemesi tam bir fiyaskodur. Medyum, toparlanmak için bu kez Edward adını duyar. Öndeki bir anne kız, aslında Edmund der. Christo bu kez tutturur. Edmund 5 yıl önce intihar mı etti? Aile şok içinde evet der. Christo, Edmund'ın huzur içinde olduğunu söyleyerek aileyi rahatlatır ve alkışları toplar. Tam ara verilecekken Christo aniden değişir. Korkuyla bağırmaya başlar. Çok yoğun bir şey oluyor. Minnie adında biri burada. Yüzü olan bekar bir adam arıyor. Stüdyoda kimseden çıt çıkmaz. Jack gergin bir şekilde kimseyi tanımadığını söyler. O an stüdyo ışıkları şiddetle patlar ve Christo Minnie'nin gittiğini söyler. İlk reklam arasında Christo'nun burnunun kanadığını ve kendini kötü hissettiğini görürüz. Bu sırada Jack'in yapımcısı Leo fısıldayarak "Barry iyi iş çıkardı" der. Anlarız ki ilk fiyasko şovun bir parçası olarak ayarlanmış bir komedidir. Jack ikinci konuğunu anons eder. Eski bir sihirbaz olan ve şimdilerde tüm sahte medyumları ifşa etmesiyle ünlenen şüpheci Carmichael. Carmichael, paranormal bir olayı kanıtlayana $100.000 bir çek yazar ve masaya koyar. Jack, ona Christo'nun son Edmund tahminini sorar. Carmichael alaycı bir şekilde, bozuk bir saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir, der. Bu hakarete dayanamayan Christo, Carmichael'ın suratına bir bardak su fırlatıp stüdyoyu terk etmeye yeltenir. İşte filmin ilk kırılma anı burada yaşanır. Jack, Christo'yu durdurur ve titreyen bir sesle itiraf eder. Minnie, benim ölmüş karım Madeline'e taktığım özel lakaptı ve o yüzüğü olan bekar adam benim. Stüdyo dona kalır.
Bu planlanmamıştır. Carmichael bile şaşırır ama çabuk toparlar. Madem öyle, çağırın karınızın ruhunu, çeki $500.000 çıkarıyorum. Kristo tam cevap verecekken korkunç bir sesle öksürmeye başlar ve herkesin gözü önünde Carmichael'ın üzerine simsiyah bir sıvı kusar. Acil reklam arasına girilir. Kamera arkasında Kristo'nun durumu hızla kötüleşir. Ambulansla hastaneye kaldırılır. Carmichael ise Jack'i köşeye sıkıştırır. Rating için karının adını medyuma sen verdin değil mi? Senin o The Grove kulübüne ne işler çevirdiğini de biliyorum. Bunu araştıracağım. Jack panikle iddiaları reddeder. Kabus tam bu anda başlar. Yapımcı Leo, Jack'in kulağına eğilir ve o korkunç haberi verir. Jack, Kristo hastaneye giderken yolda öldü. İç kanama. Jack dehşete düşer. Birkaç saniye dona kaldıktan sonra kariyerinin en soğukkanlı ve en acımasız kararını verir. Kimseye söylemeyin. Yayın devam etmek zorunda. Jack, stüdyoya hiçbir şey olmamış gibi döner ve gecenin ana konuklarını takdim eder. Parapsikolog Dr. June Ross Mitchell ve onun hastası olan genç kız Lily. Önce Lily'nin hikayesini anlatan bir VTR girer. Lily, Abraxas'ın ilk kilisesi adında satanik bir kültün içinde büyümüştür. Bu kült, şeytana insan kurban ettiğine inanılan bir gruptur. FBI'ın baskını sırasında liderleri Sandor Dabo ve tüm müritler kendilerini ateşe vererek topluca intihar etmiş, geriye tek bir kişi kalmıştır: Lily. Doktor June ve Lily stüdyoya gelir. Lily tuhaf bir sakinlikle doğrudan kameraya bakmaktadır. Jack'e, "Karınız için üzüldüm," der. "Ama şov için endişelenmeyin, bu gece çok ünlü olacaksınız." Reklam arasında Doktor June, Jack'i uyarır. Lily'nin son zamanlarda çok dengesiz olduğunu, dün gece trans halindeyken sürekli "Jack, Jack, Jack" diye onun adını sayıkladığını söyler. Canlı yayında şeytan çağırmanın tehlikeli olduğunu, segmenti iptal etmek istediğini belirtir. Ancak Jack, reytinglerin kokusunu almıştır, kesinlikle reddeder. Jack, canlı yayında Doktor June'a Lily'nin içindeki varlığın Abraxas olup olmadığını sorar. June, onun Abraxas'a hizmet eden daha küçük bir iblis olduğunu, Lily'nin ona Bay Kıpır Kıpır, Mr. Regals dediğini söyler. Jack, "Bey Kıpır Kıpır şu an burada mı?" diye sorar ve onu canlı yayına davet etmek için ısrarcı olur. Seyirci de tempo tutmaya başlar. Doktor June köşeye sıkışır ve isteksizce kabul eder. Canlı yayında şeytan çağırma ayini başlar. Lily bir sandalyeye bağlanır. June, transa geçmesi için ona telkinlerde bulunur. Lily'nin bedeni sarsılmaya başlar, sesi değişir ve gözleri geriye kayar. İblis, Lily'nin bedenini ele geçirmiştir. Dehşet verici, boğuk bir sesle konuşan iblis, etrafına bakar ve gözlerini Jack'e kilitler. Filmin ikinci ve en önemli kırılma anı yaşanır. İblis, Jack'e gülümser ve şöyle der: "Seni tekrar görmek ne güzel Jack, o yüce ağaçların arasında görüşmüştük." Jack'in yüzü kireç gibi olur. İblis, onun The Grove kulübündeki gizli ritüellerine atıfta bulunmaktadır. Jack'in sırrını canlı yayında ifşa etmektedir. İblis, Doktor June'a dönüp, "Jack'le yatıyorsun," der. Ardından Jack'e dönüp, "Karın ne çirkin bir şekilde öldü," diye alay eder. June kontrolü kaybetmektedir. Tam o anda Lily'nin bedeni, ölmüş karısı Madeline'in sesiyle konuşur. "Jack, neden buna izin verdin?" Ve Lily sandalyeyle birlikte havaya yükselir. Doktor June panikle ayini sonlandırır ve Lily normale döner. Reklam arasında Jack, dehşet içinde değil, tam tersine coşku içindedir. "Bu harikaydı," diye bağırır. Yapımcı Leo gelir, "Jack, başardın. Ay'a inişten beri en çok izlenen TV olayı bu. Johnny Carson'ı ezdik geçtik." Jack hem korkmuş hem de zafer kazanmış bir haldedir. Yayına döndüklerinde şüpheci Carmichael hemen söz alır. "Az önce izlediğiniz her şey sahteydi," der. "Hepsi toplu hipnozdu." Bunu kanıtlamak için ikinci adam Gus'u sahneye alır, cebinden bir saat çıkarır ve hem Gus'u hem de tüm stüdyoyu hipnotize ettiğini iddia eder. Gus'a en büyük korkusunun solucanlar olduğunu söyletir. Ardından Gus'un midesinin solucanlarla dolduğuna inanmasını sağlar.
Gus korkuyla karnını kaşımaya başlar, midesini yırtar ve içinden avuç avuç solucan çıkarır. Hatta bir solucan gözünden fırlar. Stüdyo dehşet içindedir. Carmichael parmağını şıklatır. Gus normale döner. Hiçbir şey hatırlamaz. Üstü başı tertemizdir. Carmichael, gördünüz mü? Sadece hayal gücünüzü kullandım. Hepsi numaraydı, der. Jack'e dönüp, şimdi yayını geri saralım, Gus'un aslında kıpırdamadığını göreceksiniz, der. Kaseti geri sararlar. Gerçekten de kayıtta Gus sadece sandalyesinde oturmaktadır. Carmichael, Doktor Jun'un da aynısını yaptığını söyler. İşte tam o anda gecenin kaderini belirleyen teklif gelir. Küçük Lily masumca sorar. Peki benim kasetimi neden geri sarmıyoruz? Benimkinin de hile olup olmadığını görelim. Jack tereddütle kabul eder. Kaseti geri sarmaya başlarlar. Lily'nin sesi değişir. Görüntüde Lily gerçekten de havaya yükselmektedir. Hipnoz değildir. Hepsi gerçektir. Jack dona kalır. "Durun," der. "Yavaşlatın. O karede Madeline'in sesi geldiğinde dondurun." Kaseti kare kare ilerletirler. Ve orada Jack'in omzunun hemen arkasında ölmüş karısı Madeline'in hayaleti durmaktadır. Bu, Jack'in bile beklemediği bir şeydir. Stüdyodaki herkes dehşet içinde dona kalır. Carmichael öfkeyle "Bu da planın bir parçası," diye bağırırken Lily'nin bedeni yeniden sarsılmaya başlar. Bu kez kontrolsüzdür. Stüdyo ışıkları patlar. Lily çığlık atar ve kafası canlı yayında yavaşça ikiye ayrılır. İçinden kör edici bir ışık patlar. İblis serbest kalmıştır. Artık görünmez olan iblis, telekinetik güçlerle stüdyoyu katliam alanına çevirir. Önce Gus'un kafasını 180 derece çevirerek onu anında öldürür. Sonra Doktor Jun'u havaya kaldırır ve kendi kolyesiyle boğazını keser. Ve son olarak şüpheci Carmichael'a döner. Carmichael korkudan dua etmeye başlar, çekini uzatır, iblis onu görmezden gelir ve Carmichael canlı yayında içten dışa yanarak küle dönüşür. Stüdyo cehenneme döner, seyirciler çığlık atarak kaçışır. Yayın kesilir ancak Jack'in kabusu başlar. Stüdyo bir anda değişir ve kendini bir kabus versiyonunda bulur. Night Owls jeneriği çalar ama her şey çarpıktır. Kendini The Grove kulübünde cübbeler içinde bulur. Karşısında Lily'nin bahsettiği kültün lideri Sandor Dabo durmaktadır. Bu, Jack'in bastırdığı bir anısıdır. The Grove aslında Abraxas kültünün ta kendisidir. Kabus devam eder. Jack, kanserden ölmekte olan karısı Madeline'in yatağının başındadır. Madeline acı içindedir. "Lütfen bitir," diye yalvarır. "Acımı dindir." Jack Delroy, Johnny Carson'ı geçebilmek, şovunu zirveye taşımak için yıllar önce The Grove kulübüne katılmış ve Abraxas'la bir anlaşma yapmıştır. Başarısının bedeli en çok sevdiği şey karısı Madeline'in hayatıdır. Madeline'in sigara içmemesine rağmen kanser olması bu şeytani anlaşmanın bedelidir. Kabusun içinde Jack ağlayarak hançeri alır ve acı çeken karısı Madeline'i bıçaklar. Ve o anda uyanır. Jack, kanlar içindeki stüdyonun ortasında durmaktadır. Az önce kabusunda bıçakladığı kişi, karısı değil, elindeki hançerle defalarca bıçakladığı küçük Lily'nin ta kendisidir. Jack Delroy, canlı yayında reyting rekorları kırdığı o gece her şeyi başlatan anlaşmanın bedelini ödemiş, stüdyodaki herkesi kurban etmiş ve sonunda bir katile dönüşmüştür. Şok içinde etrafına bakarken dışarıdan yaklaşan polis sirenlerinin seslerini duyarız. Ve yayın sonsuza dek kesilir. Ve böylece Late Night with the Devil biter. Jack Delroy o gece her şeyi elde etti. Johnny Carson'ı geçti, tarihin en yüksek reytingini aldı. Ama bedeli stüdyodaki herkesin ve karısının hayatı oldu. Film bize Jack'in reyting uğruna ruhunu şeytana sattığını ve 19 Ekim Cadılar Bayramı gecesinin o borcun kanla tahsil edildiği gece olduğunu gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizce Jack ne yaptığını biliyor muydu, yoksa o da bir kurban mıydı? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki Sonunda Ne Oldu videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.